Tabii ki Türkiye'den işi bilen insanlar gelip burada yer açsın. Ne kadar çoğalırsak o kadar bizim için iyidir. En büyük hazine dostluktur. Arayacaksanız hazine dostluğu kazanın. O dostluğu kazandığınız zaman yapamayacağınız hiçbir şey yok. Her kapıyı açar. Kendine güvenip bir işe adımını attığın zaman başarabilirsin. Ama orada bir iki dakika durduğun zaman yapacağım mı yapmayacağım mı dediğin zaman kaybedersin. İsim Ali Rıza Doğan. Çoğu insanlar Ali Baba diyor. Sivaslıyım ama Ankara'da büyüdüm. 13-14 yaşlarında bir hastalık geçirdim. Burada epilepsi dediğimiz sarı hastalığı aniden başladı. Ortaokul sonlardaydım. Günde 3-4 defa bayılıyordum. 20 yaşımıza geldiğimizde doktorumuz Gülhane Hastanesi'nin başhekimiydi. Askerlik Diyarbakır Silvan'a çıktı, acemilik. Doktor o zaman dedi ki, oğlum seni çürük çıkartacağım, gitmene gerek yok. Ama tabii o asker hevesi o zamanki, ben inat ettim, gideceğim dedim askerliğe. Kalktım o hasta halimle Diyarbakır Silvan'a gittim askerlik için. Orada bir askerlik hevesimizi aldık. Sonra Ankara'ya tayin ettiler geri beni hastaneye. Kendi doktorumun eline geldim. Oğlum dedim, bana demedim mi gitme, bak elime geri geldin düştün. Olsun dedim doktor bey. O zaman da bize Green Card çıktı. 20 yaşından geldikten sonra yeni bir hayata başladık. Amerika'ya gelmemizin sebebi dayımdır. Onu aile getirdi zaten dayım. Anneme müracaat etti Green Card'ına. O zaman 12 Eylül zamanıydı. Babam da o zaman bayağı bir kötü günler geçirdi. Biliyorsunuz 12 Eylül'de kuru da yandı, yaş da yandı. Zaten bir sene babam pasaport alamadık. Temiz kağıdı olduğu halde. Ve 9 ay sonra pasaportunu aldı da babam. Green Card'ımız çıkmıştı. Ailece kalktık geldik Amerika'ya. Babamın cebinde fazla parası yoktu. 300 dolarla falan geldi. 5 kardeşiz. Babam o zaman tabii ki bizler için geldi, annem babam. Geldik, ertesi gün işe başladım. Amerika geldiğiniz zaman zaten bir İngilizceniz yok. Başta oradan kaybediyorsunuz. Gelen ya benzin sıkacak ya da bulaşık yıkaması lazım. Ben de başladım bulaşık yıkamaya babamla beraber. İlk haftalığımı aldım. O zaman bize bir ev tutmuşlardı. Bozuk bir televizyon, işte tabak çatalımız kullanılmış eski kişilerin attığı bir tabak çatallar. İlk aldım haftalığımı anneme verdim. Anne git çatal tabak al dedim mutfağa. Annem öyle bir sevindi ki öbürünü de sakla dedim anneme. Ve kız kardeşimizi okula yazdırdık. Onlar okula gitti. Onlar da part time çalıştı ama tabii ben babamla çalıştım. Staj verdik. Bulaşıktan ben Basroy komilik dediğimiz komilik yaptım. Tabii ki kolay olmadı bu zamana kadar. Ama başardık. 1986'da geldikten sonra 1999'da New Jersey'nin en güzel mahallesinde bir ev aldık. Yani aile olarak Burada aile olarak çalıştığınız zaman, tutumlu olduğunuz zaman başarılısınız. 1997'de babam dedi ki, oğlum dedi bir yer var, gel bir şansımızı deneyelim. Hadi girelim dedim. Ufak bir pizzacıydı ve oraya aldık. Şansımızı öyle denedik. Yeri bulduktan sonra isim lazımdı. İsimde ne koyarım diye düşünürken babama ben dedim, baba ben buldum. İsmi Ali ve babası. Ali Baba koyarım dedim. Babam da sevdi ismi. Ali ve babası diye. İsim öyle geldi. O zaman Alibaba Chinese.com yoktu. Ben ondan önce 2 sene sonra Alibaba.com şey yaptı. Tabii ki o zaman iş kanunları şeyleri bilmediğimiz isim hakkını o zaman ben aramadım ama New York'ta Alibaba Restoran diye aldım. Yoksa Alibaba.com'u da alabilirdim o zaman. Ve ilk açtığımızda pizza yeriydi. Hadi Türk mutfağı koyalım dedik. Pizzayı kaldırdım, Türk mutfağı koydum. Güzel bir aşçı geldi o zaman. Bir gün bir adam biniyor, taksiye biniyor. Diyor ki Türk mutfağı nerede var diyor. Babası Türkmüş, annesi yabancı. O da bir taksici öneriyor ki bir ufak yer var ama en güzel kebap, lahmacun orada var. Diyor ben oraya götür. Gelip bizim orada yemek yemiş. Bir gün bir sipariş verdi kendisi. O zaman parasıyla 100 doları geçkin. O zaman 100 dolara gittiğiniz zaman bir araba dolduruyorsunuz. Götürdüm, merak ettim. Adama sordum nereden buldunuz bizi? Dedi ben
New York Magazine'e yazıyorum dedi. Yemekleriniz çok harika, size yazacağım. Bizi 2 sayfa New York Magazine'e haber yaptı kendisi. Ve o zaman bir anda işler daha çok çoğaldı. Onun arkasında New York Times yazdı, Turkish Pizza diye. Turkish Pizza o kalite devamlı, 97'de neyse şu anda da aynıdır, devam ediyor. Ali Baba'yı açtıktan sonra Long Island Great Neck'te bir yer açtım, kapattım. Sonra 86'larda geldiğimizde New Jersey'de Beatty diye bir restoran var. Orada da çalıştım ben ilk zamanlar, garsonluk yaptım. O Beatty kebabı, çalıştığım mekanı oğluma satın aldım, Beatty restoran. Ve bir ara oğlum çalıştırdı. Şu anda kendisi büyük bir şef. Şu anda hanım buldu burayı, hanıma burayı açtım. Ve hanıma destek veriyorum burada. Böyle devam ediyoruz. Burada iş açma, paran varsa açıyorsun ama iş açmayla bitmiyor. İşin başında kendin olmadığın sürece kaybedersin. O iş senin değildir. Eğer işin başında değilsin. O yüzden açanlar, çoğu yer kapananlar bu yüzden kapanıyor. Bizim kendi mutfağımdan söyleyeyim. Biz Türkiye'yi aratmıyoruz. Burada biz etimiz kaliteli, helal kesim olduğu için burada kuyruk yağı yok. Biz kaburga, göğüs eti koyuyoruz. Lezzet farklı. Burada bizim karışıktır. Mediterranean kuzin. İçinde İtalyan ve mutfağı da var. Türk mutfağı da var. Yunan mutfağı da var. Türkiye'de o yok. Türkiye'de balıkçıysa balıkçıdır. Kebapçıysa kebapçıdır. Bizde burada karışıktır Amerika'da. Bir insan geldiği zaman ailesi ve canım balık mı çekiyor? Balık yer. Et mi çekiyor? Kebap yer. O yüzden buranın özelliği daha farklı Türkiye'de. 1997'den beri kendi alışverişimi kendim yaparım. Bazen beni görürler restoran depoda. Ali Baba sen de mi burada? Ben işçiye bırakmam. Alışveriş çok önemlidir. Alışverişte aldığın zaman kazanırsın. Öyle bir şey var. Hem kalite yönünden hem fiyatlar bazen düşüyor, bazen yükseliyor. Ona göre alışverişini yaparsın. 2 kişi geldiğinde burada yemek yediklerinde 50-60 dolara çıkıyorlar. Yani uygun bir şey çıkıyorlar. Burada yediğin Brezilya'ya da gidip Yunan restoranında yiyorsun. İkimisini yiyorsun. Nedense biz Türk mutfağını geliştiremedik fazla Amerika'da. İşi bilen de açıyor, işi bilmeyen de açıyor. Ben kızıyorum. Yunan mutfağı nasıl oluyor da tanınıyor. Biz niye yapamıyoruz? Adamlar bizim baklavamızı alıyor, musakkayı alıyor. Asıl bunlar Türk yemekleri olduğu için. Burada Yunan mutfağı daha çok öne çıkmış Türk mutfağından. Burada Türk mutfağını tanıtmak için destek vermeleri lazım. Bunu yapmaları lazım. Ben Ali Baba'yı açtıktan sonra 2008'de Ali Baba terası açtım. Birleşmiş Milletler köşesini. O zaman açtığımda daha çok tanındım. Türkiye'deki aklınıza gelen bütün devlet büyüklerimiz, sanatçılar, iş adamları her geldiğinde mutlaka Ali Baba'ya uğrarlar. Ayrıca Amerika'da senatörler olsun, emniyet genel müdürleri olsun. Hepsi mutlaka gelip bir yemeğimi yerler. Ve Ali Baba artık bir marka. Belediye başkanlarıyla dostluğum çok iyi. Beni iyi tanırlar, ben de onları iyi tanırım. Sohbetimizi, gelir burada yemeklerini yerler bazen. Here with Ali Baba, he doesn't do it sometimes, he does it all the time. You come here as an immigrant, start out working hard, eventually own your own business, and then you give back. You come here needing, you evolve to a place where you come here giving. And that's what makes him great. That's what makes New York City great. All these people here. Her zaman derim bunu. En büyük hazine dostluktur. Arayacaksanız hazine dostluğu kazanın. O dostluğu kazandığınız zaman yapamayacağınız hiçbir şey yok. Her kapıyı açar. Türkiye'de başka işletmemiz yok. Bir ara niyetlendik, açalım diye. Yapmadım çünkü şartlar uygun değildi. Ama burada ben nargile yeri açtım 34'te. Babylon diye bir nargile yeri. Ve güzel, şu anda tuttu. Babylon'u kafe olarak açmıştık ilk zamanlar. Kafe tutmayacak, böyle kahvaltı, pastane tarzı. Aldım, değiştirdim orayı. Nargile yeri yaptım. 10 seneyi geçti şu anda. Hafta sonları çok yoğun bir mekan. Şimdi yeni bir konsepte gidiyorum. Döner konseptine gidiyoruz, fast food. 2-3 yer açacağız. Öyle bir çalışmamız var şu anda. İnşallah güzel de tutacak yani. Kendimize güveniyoruz. Tabii
kolay değil. Herkes zannediyor ki ya Ali Baba nasıl geldi? Hafta sonları bazen ben gidiyorum öbür işimde çalışıyorum Babylon'da. Ben sabah 9'da kalkıyorum. Hafta sonu cumartesi ertesi gece sabaha 3-4'e kadar çalışıyorum. 17, 18, 19 saat. Her hafta bunu yapıyorum ben yoğun zamanlarda. Cumartesi mutlaka öbür mekanıma giderim. Zamanı geldi tabii ki zorlandık. Bu Covid zamanında çok zorlandık. Kira ödemediğimiz günler oldu tabii ki. Ama burada devlet destek verdi. O insanlara az da olsa yardımcı oldu. Tabii kira ödemediğin zaman işçi parası var, elektrik gaz parası var. Yeri geldiğinde zorlaşıyorsun, yeri geldiğinde. Bu işin akışına bağlı tabii ki. Ama ne kadar da şey olsa ayakta durmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür şimdiye kadar hep ayakta durduk. Ayaktayız, yıkılmadık, devam ediyoruz. Allah'ımıza bin şükür diyoruz yine de. Tabii ki Türkiye'den işi bilen insanlar gelip burada yer açsın. Ne kadar çoğalırsak o kadar bizim için iyidir. Ben her zaman söylerim, insanın gönlüne göre versin. Hangi mekan olursa olsun. Çünkü insanlar ekmek yiyor. Bir Türk mekanı kapandığı zaman üzülürüm yani şey değil. Ama Türkiye'de gelenler de bir danışsın ve bir yol gösterecek birisi yapsın. Yardımcı olsun. Bazen geliyorlar, açıyorlar. 3 ayda açacağı mekanı ve 4 ayda açacağı mekanı 1,5 senede açamıyor. Çünkü kanunları bilmedikleri için yanlış insanlar adım atıyorlar. Ama Türkiye'de tabii yatırımcı geleceği zaman dürüst ve sağlam insanlara da adım atmaları lazım. Tabii ki isterim ki gelsinler Türkiye'den mutlaka mekan açsınlar. Ya Amerika'ya geldiğime pişman olmadım ama özlemim çok Türkiye. Ne kadar Amerika'da olsak ekmeğimiz burada kazanıyoruz ama ülkemiz başka ya. Cennetliktir bizim ülkemiz. Özlüyorum. Fırsat buldukça kaçmaya çalışıyorum Türkiye'ye. O özlem çok yaşlılıktan dolayı mıdır nedir? İnsanlar yaşlandıkça kendi toprağına daha çok şey yapıyor. Geldiğiniz yeri hiçbir zaman unutmamanız lazım. Biz o ülkeyi, o memleketimizi hep seviyoruz. Geldiğimiz yeri hiçbir zaman unutmadık. Başta buna inanmanız lazım. Günlerimize şükür. Hep böyle şükür ederek yola devam ettim. O yüzden Allah'a şükür. Tabii ki kolay değil ama biraz da insanın kendi elinde her şey. Kalbiniz temiz olsun, iyi niyetiniz olsun. Allah her zaman sizi görür. Ben buna inanıyorum, bu inancım var. Başarının sırrı arkandan bir eşin olması. Eşim 33 senedir her zaman arkamdaydı. Ama mutluysan evde başarıyı da yakalayabilirsin. Bence biri odur. İkincisi de kendi elinde başarı. Yani kendine güvenmen lazım. Kendine güvenip bir işe adımını attığın zaman başarabilirsin. Ama orada bir 2 dakika durduğun zaman yapacağım mı yapmayacağım mı dediğin zaman kaybedersin. Bir laf vardır. Yemeyeceğin yemeği başkasına verme. O yüzden kendimiz yiyormuş gibi yapıyoruz. Her zaman yani kazandığın zaman vermesini de bileceksin. Nereden geldiğimizi unutmadığımız için ne şartlarla burada çalıştığımız bildiğimiz için ben her zaman destek veririm. Öğrencilere olsun, evsizlere olsun. Her hafta evsizlere yemek dağıtırız. Şu anda göçmenler olsun. Her hafta çarşamba günleri yemeğimiz var. Bu akşam da yemek dağıtacağız. Her hafta gittikçe artıyor. Bir ihtiyaçları olduğunda elimizi uzatıyoruz. Tabii ki maddi manevi fark etmez. Allah için yapıyoruz ama Allah da görüyor bunu tabii ki. Ben buna inanıyorum her zaman.